Herkese merhaba. Bu benim YouTube için çekeceğim ilk ciddi video olacak. O yüzden biraz gerginim. Umarım en sonunda hem benim içime sinen hem de izleyenlerin keyif aldığı bir video ortaya çıkmış olur. Hadi başlayalım o zaman. Başlıktan da anlayacağınız üzere Brezilya'ya taşınıyorum. Evet, Brezilya'ya taşınıyorum. Size bu videoda biraz bu sürecin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgiler verip biraz da kendimden bahsedeceğim. Kısaca özetlemek gerekirse üniversiteye gidene kadar yurt dışına çıkabileceğimi hiç düşünmeyen, yurt dışına çıkmanın büyük paralar gerektirdiğini düşünen bir insandım. Ancak üniversitede hem internette takip ettiğim gezginlerden hem de yurt dışı deneyimini yaşamış olan tanıştığım arkadaşlarımdan aldığım deneyimlerden anladım ki yurt dışına düşük bütçeli olarak çıkıp seyahat etmek mümkün. Bunu öğrendikten sonra bunu ben kendim deneyimlemek istedim ve bir arkadaşımla, yanılmıyorsam üniversitenin ikinci senesi 2014 Kasım ayları olması lazım. İlk kez bir Balkan turuna çıktık. Yurt dışına çıktığım ilk andan itibaren sanki içimde o anı bekleyen bir şeyler varmışçasına fitilin ateşi alevlendi diyebilirim. O noktadan sonra geri dönülemez bir yurt dışına seyahat etme aşkı bende doğdu. Ve bu noktadan sonra da ben bütün hayatımı yurt dışına seyahat etme amaçlı olarak planlamaya başladım. Üniversite zamanındayken derslere pek gitmeyip o arayı çalışarak, para kazanarak geçiriyordum. Biriktirdiğim parayla da sömestr tatillerinde, yaz tatillerinde sürekli yurt dışına seyahatler ediyordum. Ta ki bunun beni tatmin etmediğini anlayana kadar. Üniversitenin son senesine gelirken yaptığım küçük seyahatlerin artık beni çok fazla tatmin etmediğini anladım. Birçok seyyah, birçok gezgin insan takip ediyordum ve bu benim içimde artık beni kamçılayan bir şeydi. Bunu ben de yapmalıyım diye düşünüyordum. O aralar nedense tam hatırlamıyorum ama aklıma bir gap year denilen, yabancı literatürde gap year diye geçilen, üniversiteden sonraki, mezun olduktan sonraki yılda yabancıların yaptığı bir yıllık bir hayata ara verme diyebiliriz onun için. Bir yıllık tatil olayı benim içimde alevlenmeye başladı. Bunu neden ben de yapmayayım ki diye düşündüm ve planlarını yapmaya başladım. O anda takip ettiğim birçok seyyah hem Güney Amerika'yı hem de Afrika'yı dolaşıyordu. Benim içimde zaten bu iki kıtaya karşı bir merak vardı. Önce Güney Amerika'dan başlamak istedim. Hem Türkiye'ye daha uzak olması açısından hem de farklı bir kültürün, beni çeken, benim merak ettiğim kültürün, Latin kültürünün orada olmasından dolayı Güney Amerika seyahati planlamaya başladılar. Takip ettiğim birçok gezgin Güney Amerika ve Afrika kıtalarını dolaşıyorlardı ve yaptıkları paylaşımları gördükçe benim içimde kamçılanamaz bir his, buralara gitmelisin, buraları görmelisin gibi bas bas bağırıyordu. Zaten benim bu iki kıtaya karşı daha öncesinden gelen bir ilgim ve sevgim var, görme isteğim var. Onların yaptıkları paylaşımları gördükçe de bende iyice bir şeyler karşı konulamaz hale geldi. Ardından nedense sanıyorum biraz kültürü, biraz dili, biraz yaşantısıyla Güney Amerika beni daha içine çekti. Çünkü ben Latin kültürünü merak eden, İspanyolcayı merak eden, yerinde görmek isteyen, sanıyorum biraz daha güvenli olarak düşündüm o zamanlar ama değil diyebiliriz. En nihayetinde ben Güney Amerika'ya gitmeye karar verdim. Yazın girdi araya, mezuniyet törenleri falan derken bitti onlar. Ben Eylül'ün sonuna doğru uçak biletimi aldım. Güney Amerika seyahatine, Gap Year'a başlamış oldum. Güney Amerika seyahatine Küba'dan başladım. Ardından sırasıyla plansız, programsız bir şekilde, tamamen çılgın bir şekilde Kolombiya'yı, Ekvador'u, Peru'yu, Bolivya'yı, Şili'yi, Arjantin ve Brezilya'yı gezdim. Bu gezi tamamen plansız, programsız bir şekilde, dediğim gibi. O günde kimlerle tanıştıysam, canım orada kalmak istiyorsa, canım oradan ayrılmak istiyorsa, ne şekilde istediysem o şekilde gerçekleştirdiğim bir seyahat oldu. Ki bu yüzden kafamda seyahatten önce oraya giderim, şuraya giderim, buraya gitmesem de olur, buraya gitmem, görmek istemiyorum dediğim birçok yeri gördüm, görmek istiyorum dediğimde bazı yerleri göremeden dönmüş oldum. Ama yaşadığım her günden çok keyif aldım, mükemmel bir seyahatti benim için. Bu seyahatin içinde Brezilya'ya taşınma kısmının önemli bir aktörüyle karşılaştım. Güney Amerika seyahatinin Arjantin Buenos Aires ayağında benim Brezilya'ya taşınma nedenim olan kız arkadaşımla tanıştım. Tanışma hikayesini farklı bir videoda tekrardan detaylıca, hatta kız arkadaşımla beraber çekeriz.
O kısımları şimdilik geçiyorum. Kız arkadaşım Türkiye'ye geldi, konuştuk ettik. Nasıl olur? Türkiye'de olmak mı, orada olmak mı bizim için daha faydalı olur? İleriki planlarımızı yaptık. Bu planlarımız için nasıl bir adım atsak bizim için daha faydalı olur diye düşündük. Ve benim Güney Amerika'ya, Brezilya'ya taşınmam daha mantıklı bize gözüktüğü için ben oraya taşınmaya karar verdim. Burada yaptığım işten çok keyif alıyor muydum? Çok keyif almıyordum. Yaptığım işi söyleyince aslında birçok kişinin o iş bırakılır mı? Müthiş bir işi bırakmışsın, gitmişsin gibi tepki vereceği bir iş yapıyordum. Sonrasında merak ederseniz söylerim. Ailemi ikna etmek bu noktada biraz zor oldu ama kız arkadaşımla da tanıştılar, sevdiler birbirlerini, gidebilirsin gibisinden bir şey demeseler de üstü kapalı bir destek geldi. Belli bir süre gidebilirsin dendi. O yüzden Brezilya'ya gidiyorum. Bu Brezilya seyahatini de sizlere aktarmak istiyorum açıkçası. Çünkü biraz araştırma yaptığımda, hem Google'a yazdığımda hem YouTube'a yazdığımda Brezilya'ya taşınmak, Brezilya'ya taşınan Türkler, Brezilya ile ilgili bilgiler gibi videoları arattığımda çok kısıtlı, kimsenin orada yaşamadığını, kimsenin düzenli olarak video çekmediğini gördüm. Brezilya o kadar renkli, o kadar büyük, o kadar kendini içine çeken bir ülke ki gidip gördüğümde videolardan siz de takip ettiğinizde aslında aklınızdaki Brezilya algısının ne kadar değişik, ne kadar birbiriyle örtüşen algılar olduğunu siz de göreceksiniz ama çok eğleneceğinizi ben eminim. Gidip gördüğüm için spoiler verebiliyorum. Çok eğlenceli bir yer. Orada ne yapacağım konusuna gelirsek henüz o konu muallakta. Açıkçası ben de bilmiyorum. Birçok alternatif var düşündüğümüz ama bu alternatifler biraz kısıtlı. Şöyle ki ben Portekizce bilmiyorum. Brezilya'nın ana dili bu arada Portekizce. Bütün kıtaya aykırı olarak Portekizce konuşuyorlar. Gittiğim ülkenin dilini bilmediğim için, Brezilya'nın dilini bilmediğim için orada ne yapacağımı bilmiyorum. Ve dil bilmediğiniz için yapabileceğiniz işler biraz kısıtlı oluyor. Bu yüzden ben gelecekteki planlarımıza da yararlı olması açısından dijital üzerinden ilerlemek istiyorum. Kendi mesleğimi elime almak istiyorum bu noktada. Bunun için belli bir planlarımız var. Bunun için düşündüğümüz planlar var. Ama ilk planda benim asıl amacım dili öğrenmek olacak ve üstüne de günlük ihtiyaçlarımı karşılayabilecek, günde birkaç saat çalışabilecek ve bize bir ek gelir sağlayabilecek bir iş bulabilirsem bizim için mükemmel olacak. Planladığımız, aklımızdaki bu. Oraya gittiğimde ev tutma sürecimiz olacak. Bunu da kaydedeceğim. Bunu da göreceksiniz. Brezilya'daki evler Türk evlerine hiç benzemiyorlar. İçerisinin tasarımı, yapımı, banyo, tuvalet hiçbir alakası yok. Çok farklı, çok değişik gelecek size de gördüğünüzde eminim. Benim alışmam süre almıştı Güney Amerika seyahatimde. Sadece Brezilya'da değil, Güney Amerika'daki evlerin yapıları birbirine belli. Banyoları, tuvaletleri, evlerin büyüklükleri birbirine çok benzer olduğu için gittiğimde benim alışmam süre almıştı açıkçası. Siz de gördüğünüzde bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Şimdilik Brezilya ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Daha detaylı şeyler de anlatacağım tabii ki. Ama ilk videom olduğu için biraz da telaşlıyım, biraz gerginim. O yüzden ne söyleyeceğim, ne söylemeyeceğim, söyleyeceklerimin kimisini toparlamıştım ama aklıma hepsi gelmemiş de olabilir, bilmiyorum. O yüzden sizin bana Brezilya ile ilgili sormak istediğiniz, Güney Amerika ile ilgili sormak istediğiniz ya da genel olarak daha bir yurt dışı seyahati ile ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup cevap vereceğim. Onun dışında benimle beraber bu maceraya ortak olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz kanala. Bu sizlerle beraber yeni büyüyecek bir kanal diye umuyorum. Brezilya macerasını hep beraber yaşayabiliriz sizlerle beraber. Beni nelerin beklediğinden hiç bilmiyorum. Burada bıraktıklarım, orada başıma gelecekler, hissedeceklerim, neler olacak, neler bitecek ben de bilmiyorum. Takip ederseniz bu süreçleri hep birlikte yaşayabiliriz. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.